Herkese merhaba. Bu videonun konusu teknoloji olacak. Teknoloji merkezinde ne gibi taktikler uygulayabilirsiniz ve hangi teknoloji en fazla gücü veriyor? Bunu göstereceğim. Detaylara girmeden önce size teknoloji merkezi üzerinden küçük bir taktik göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere sürekli olarak birinci teknoloji merkezi en kısa süreyi size veriyor. Bunun da bir sebebi teknoloji merkezinin seviyesi ve orada kullandığınız hayatta kalanlar. Şimdi birinci teknoloji merkezinde bunlar olduğu için dolaylı yoldan 3. teknoloji merkezine kötüleri gidiyor ve buradaki süreler daha kötü oluyor. Şu şekilde gösterecek olursam gördüğünüz üzere bu arada şu an 3. teknoloji üzerinden 25 gün 19 saat olarak gösteriyor. Siz buradaki hayatta kalanları değiştirirseniz birinci teknoloji merkezini kullandıktan sonra burada hayatta kalanları değiştirebilirsiniz. Üçüncülerdekine Üçüncüdekini birinci teknoloji merkeziyle gelin değiştirelim ve etkisini hep beraber görelim. Ben bunları değiştiriyorken siz de videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü izleyenlerle abone olanların sayısı çok düşük. Bu şekilde kısmen detaylara girmeden bitirdim. Az önce gördüğünüz üzere 25 gün 19 saatte, 23 gün 15 saat yani 2 gün 4 saat düşmüş. Bunu sürekli olarak uygulayabilirsiniz. Bir yerde kullandıktan sonra diğer kısımda bir şey basmadan önce hayatta kalanları değiştirin ve o şekilde geliştirmelerinizi basın. Bu küçük bir taktikte önemli bir nokta. Bunu sadece 3. teknoloji merkezi için değil, ikinci için de kullanabilirsiniz. Sürekli olarak hayatta kalanların en iyilerini değiştirin ve o şekilde geliştirmelerinizi yapıp hızlandırmalarınızı koruyun. Gelin şimdi hangi teknoloji merkezi en fazla gücü veriyor onu konuşalım. Burada en fazla gücü veren kahraman kısmı. Bu direkt olarak gücünüzü arttırıyor. Aynı zamanda savaşlardaki tüm etkinizi zombilere karşı olsun, 1 vs 1 savaşlarda da etkinizi en fazla etkileyen kısım burası. O yüzden tank kullanıyorsanız önceliğiniz buradan tankları bitirmek olsun. Eğer balinaysanız tabii ki de tüm hepsine odaklanın. Fakat sadece ana takımınız önemliyse tanksa sadece ve sadece tankı bitirmeye çalışın. Diğerlerini de maxlamaya çalışmayın. Bu sürenizden aynı zamanda kaynak yetersizliğinden dolayı sizi geriye atacak bir durum olur. O yüzden bakın benim tank kısmı ve hava kısmım ilk önce bitirildi. Bunun bir sebebi ben başlarda tank kullanıyordum. Tankı bitirmiştim. Daha sonradan hava takımına geçtim. Ve şu anda hava takımım bitmiş durumda. Bakın burada füzeye kısmen dokunmadım. Füzeyi bitirme gibi bir şu anlık derdim yok. Gördüğünüz üzere hava takımım bitmiş durumda. Burada eğer ki füze takımını kullanmıyorsanız buraları 3 seviye yapıp önceliğiniz en alt kısmını 5 yapmak olsun. Bu üst tarafı 3 seviye yaptığınız takdirde aşağıya size 5 yapmanıza izin verecek. O yüzden şey olarak düşünmeyin. Ben burayı 5 yapmadan aşağıyı da fullleyemem olarak düşünmeyin. Çünkü en alttaki kısımlar tüm kahramanlarınızı etkiliyor. Yani 2 ve 3. takım kısımlarını bitirmeden önce gelin alt tarafı fulllemeye çalışın. Çünkü buradan ana takımınız bittiyse ana takımınızdan da ekstradan güç alabileceğiniz anlamına geliyor. Bakın burada maksimum %10 olarak verim alabiliyorum her bir kısımdan. Çok fazla kaynak istiyor. Çok fazla süre harcıyor. Bu kimi zaman 20-30 günü de geçebiliyor. O yüzden kaynağınız olduğu takdirde buraya bir kez tıklayın. İkinci veya üçüncü teknolojilerinizi saklayıp bir diğer göstereceğim kısımlara odaklanın. Çünkü çarşamba günleri bildiğiniz üzere teknoloji günü. O kısımlarda belli bir taktik uygulamanız gerekiyor. Onu da ilerleyen dakikalarda detaylı konuşacağız. Burada bir diğer ucuz ve önemli kısım takım kısmı. Bunu zaten oyunun başında çok kolay bir şekilde bitirebiliyorsunuz. O yüzden bunun üstünde pek durmama gerek yok. Oyunun başında sadece ana takımınız önemli olduğu için bu kısmı hızlıca bitirin. Burada çünkü savaşlarda sizin gücünüze etki etmese bile savaş kısımlarında savaş başladığı takdirde gücünüz artacak.
Bunlara hiç şey olarak bakmayın. Takımım 25 milyondu. Ben bunları fulllediğim halde gücüm artmadı olarak bakmayın. Çünkü bunlar savaş anında gücünüzü etkileyen faktörler. Bunun üstünde pek fazla durmuyorum. Bu kısım çünkü çok fazla süre ve kaynak harcamıyor. Oyunun başında bunu hızlıca bitirebilirsiniz. Aynı şekilde takım dördünüz varsa para ödeyip yaklaşık 1000 lira ödeyip takım dördünüzü açtıysanız ve ikinci takımınız da belli bir güçteyse burayı da neredeyse bedava fiyatına bitirebilirsiniz. Eğer kullanmıyorsanız 2 veya 3. takımlarınıza önem vermeyin. Gereksiz olur. Onun yerine ikinci önceliğiniz birim kısmı olabilir. Burada tekrardan kaynak kısmı iyi istiyor. Bu kısım da kısmen önemli. Sadece burada dikkat etmeniz gereken kısım birlik yükünü arttıran kısımları atlayın. Yani önceliğiniz sakın veya sakın burası olmasın. Ben sol tarafa görsel koyacağım. Buranın neyle ilgili olduğu ile ilgili. Burası sadece bir vuruşta yağma miktarınızı arttırıyor. Yani normal şartlarda bir vuruşta bir içinden maksimum 10 milyon kaynak alıyorsanız bu onun yüzdeliğini arttırıyor. Bakın ben 3 seviye yapmışım. Çok gereksiz bir yükseltme olmuş şu an için. Çünkü gördüğünüz üzere bir sonraki seviye 355 milyon istiyor. Ve herhangi bir bakanlık almadan 23 gün bir süre istiyor. Bu gereksiz. Bunu gidip bu kadar süre beklememe ya da hızlandırma harcamama, kaynak harcamama gerek yok. Buraya harcadığım kaynak ve hızlandırmalarla daha farklı şeylere yönelebilirim. Buradan özel kuvvetlere de pek fazla değinmeme gerek yok. Zaten burayı mecbursunuz. Hatta bu kahraman kısmından da bir nevi öncelikli. Çok fazla güç vermese bile burası Teon açmanız için önemli bir nokta. Teon açmak istiyorsanız zaten en alt kısmı maxlamanız gerekiyor. Bunun için tabii ki de hepsini max götürmenize gerek yok. Bunun ağaç kısmını ben sola ve sağa koyacağım. Hangi şekilde Teon'u en kısa şekilde açabilirsiniz. Yandaki görsellerden görebilirsiniz. Bunun güç kısmına değinecek olursak burada hepsi bildiğiniz üzere güç vermiyor. Bakın ben hepsini fulllemedim. Buradaki kısımlar eğitim hızını ve hastane miktarını, eğitim alan kişi sayısını arttırıyor. Ben buralara beceri madalyası harcamak istemedim. Çünkü beceri madalyası gerçekten altından da önemli benim için. Bunlar da kısmen önemli. Fakat gücü etkilemediği için ben bunlara şu anlık önem vermek istemiyorum. Bu videonun konusu da teknoloji üzerinden güç almak olduğu için bu şekilde siz de ilerletebilirsiniz. Diğer hepsini maxlayıp bu kısımları atlayabilirsiniz. Çünkü bu kısımları maxlamadan ilerleyebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Bir seviye bırakıp aşağı kısımları fullleyebilmişim. Aynı şekilde bakın burada da birim iyileştirme oranı bir seviye, hastane kapasitesi bir seviye olarak kalmış ve ben alt kısımları fullleyebilmişim. Şimdi üstün körü toparlayacak olursak dediğim gibi özel kuvvetleri Teon'u açmanız için zaten yapmak zorundasınız. O yüzden bu kısım altın miktarınıza bağlı olarak ve beceri madalyanıza bağlı olarak ilerlemeniz gerekiyor. Bu kısmı sadece ve sadece çarşamba günleri ilerletin. Elinizde belli bir miktar aldığı zaman kahraman kısmına bırakın. Zaten ortalama 20 gün üstünde süre zarfında istiyor. Bir teknolojiniz sadece buradan ilerlesin ve ikinci teknolojinizi bırakıp çarşamba günü özel kuvvetlere veya diğer beceri madalyası isteyen kısımlara yoğunlaşın ki VS tarafından iyi bir puan elde edin ve daha fazla ödül alın. Ki sıralamaya da girebilirsiniz bu şekilde. Burada diğer beceri madalyası harcayan kısımlar ittifak düellosu. Benim de aslında burayı %100 yapmam lazımdı. Dediğim gibi beceri madalyası çok önemli olduğu için şu an o kısımlara hiç yoğunlaşmak istemiyorum. Küçük bir kısım benim için önemli değil. %95 de benim için şu anlık yeterli. O yüzden uzmanlıklara yoğunlaşmanız gerekiyor. Bu kısımlara odaklandıktan sonra burada uçak takımı kullandığım için uçak takımını fullledim. Ve maksimum yaptım ki maksimum verimi alabilmek için. Bu direkt olarak takım gücünüzü de arttırıyor ve savaşlardaki, zombi kesmelerdeki gücünüzü de etkiliyor. İki taraftan sizin için kazanç olduğu için ben buraya yoğunlaştım. Bazı kişiler burada savunma güçlendirmesi ya da ele geçirmek için kuşatmayı güçlendiriyor öncelik olarak. Bu direkt olarak savaşlardaki gücünüzü arttırıyor. Bu iki kısım. İkisi de aynı şey. Biri savunma, biri saldırı durumları için. Arena ve PvP savaşlarındaki gücünüzle alakalı. Takımınız 25 milyonsa bunları fullleseniz bile herhangi bir ekstra düzgün bir güç alamayacaksınız. Yani ben burayı %100 yaptım sıfırdan. Neden 25 milyondan 25 milyon 100 bin bile olamadım demeyin. Çünkü bu savaş anındaki etkiler için. Bu kısım savaş için.
Bakın ben yeni alt tarafları açabildim. Önceliğiniz sizin de bu kısımlarsa, çok fazla savaşıyorsanız, tamamen önceliğiniz savaşsa, bu kısımlarda %50 üzerine çıkmanız, en alt kısımlara doğru yönelmeniz yeterli olacaktır. Önceliğiniz üst tarafları max yapıp ilerlemek olmasın. Burada genelde 6 level yaptığınız takdirde aşağılara gitmenize izin veriyor. Ve sürekli olarak önceliğiniz alt tarafları fulllemek olsun. Yukarıdan başlayın. Fulllemeden en alt kısma kadar ulaşmaya çalışın ve bir süre o kısımda kalın. Diğer kısımları bitirin. Bakın tüm hepsini açmışım. Neredeyse %50 olmuş. Alt kısımları da 3-4 seviye yaptıktan sonra, yani yaklaşık bir %55-%60'a ulaştıktan sonra hiçbir şekilde bu kısımlara odaklanmayacağım. Aynı şekilde savunma güçlendirmeleri için de bakın maxlamadım. Alt tarafları da hepsini 3-5 seviyeye ulaştırıp bu kısımda da %55-%60'lara ulaşacağım. Benim için yeterli olacak. Uçak uzmanlığım bitmişti. İkinci takımım benim tank uzmanlığı. Buradan tank uzmanlığını da %60-%80 seviyelerine ulaştırıp totalde taktik silah seviyesinde %80'e ulaştığım takdirde açabiliyordum. Bunu da tank uzmanlığı ve füze uzmanlığından ucuz bir şekilde karşılamak isteyeceğim. Tank uzmanlığını %60 yapmayı düşünüyorum. Daha sonradan da işte duruma bağlı füze uzmanlığına da bir tık yatırım yapıp taktik silah açıp ilerlemeye başlayacağım. Burada dediğim gibi savunma güçlendirmeleri ve ele geçirmek için kuşatma direkt olarak gücünüzü arttırmamakta. Sadece ve sadece birebir savaşlarda etkili olan bir durum. Karşınızda herhangi bir şekilde düşman yoksa, yani arena dışı ya da cumartesi günleri yaptığınız savaşlar ya da server içi savaşınız varsa, bunların haricinde yapacağınız herhangi bir durumda gücünüze herhangi bir etkisi olmayacak demek oluyor. Ama uçak uzmanlığı direkt olarak hem gücünüzü arttırıyor, hem zombilere karşı durumunuzu, genel olarak takımınızın canını, saldırısını, aranan koda vuruşunuzu, hasarınızı, birçok şeyi arttırdığı için benim için öncelikli olan uçak uzmanlığı oldu. Diğer kısımlarda da işte belli bir miktar küçük küçük ilerletip savaşlardaki gücümü de arttırdım eksik kalmamak için. Size önerim, sizin de önceliğiniz uçak uzmanlığını, ya uçak uzmanlığı demeyeyim, hangi takım kullanıyorsanız onun uzmanlığını fulllemeye çalışın ve yandan da diğerlerini 50-60 yüzdeliklerini uğraştırmanız yeterli olacak. Şimdi gelin bir toparlama yapalım. Burada dediğim gibi en çok gücü veren kahraman kısmı. İlk olarak hangi takımı kullanıyorsanız onu bitirmeye çalışın ve 3 teknolojiniz varsa buradan sadece 1-2 tanesiyle bu kısımdan geliştirme yapıp hem kaynağınızı hem hızlandırmalarınızı koruyun. Çünkü geriye kalan boşluk ile şu an boşta kalan kısmı ben çarşamba günü beceri madalyası kullanmak için saklıyorum ve hızlı hızlı oradan basmaya devam edeceğim. Bundan sonra geliştirmeniz gereken hızlıca birim kısmı olması lazım. Bundan dediğim gibi takım kısmını atlıyorum. Zaten burası çok uygun olduğu için burayı hızlıca bitireceğinizi varsayarak ben diğer kısımlara odaklanıyorum. Kahraman birim üzerinden. Burada aynı şekilde özel kuvvetler de T10 için açmak zorunda olduğunuz bir durum. Sizin bu durumu kendiniz önceliklendirmeniz gerekiyor. Burada gidip beceri madalyanız varken, yeterince de altınız varken kahraman kısmınız biraz daha bekleyebilir. Çünkü sizin önceliğiniz T10 açmak. Bu kısımları bitirdiğinizi varsayarak kahramana odaklanmanız gerektiğini söylüyorum. Daha sonradan birim olmalı. Bunları yaparken de çarşamba günleri gelip uzmanlık seviyenizi geliştirin. Bunu özellikle beceri madalyası kullanmanız gereken şeyleri özellikle çarşamba gününe saklayıp VS'den de iyi bir puan alıp hem oradan birincilik elde edip daha fazla ödül kazanabileceğinizi unutmayın. Bir tık hızlı bir anlatım oldu. Kafanıza takılanları ya da sizin tabii ki de daha sezon 1'e bile varmamışken birçok teknoloji eksikliğiniz vardır. Birçok kısım açılmamıştır bile. Yorumlarda sorabilirsiniz. Veya daha farklı şekilde anlatabilirim. Siz yorumlayabilirsiniz. Benim için önemli bunlar. Videolara herhangi bir şekilde yorum atmanız videonun görünürlüğünü arttırıyor. Aynı şekilde beğeni atıp abone olmanız da bu durumu etkiliyor. Bu şekilde kanala destek olabilirsiniz. En kötü ihtimalle hangi serverdan izlediğinizi yazmanız bile benim için önemli. Hem ona bağlı videolar yapabilirim. Çok fazla yeni oyuncu varsa o kısımlara videolarda odaklanabilirim. Çünkü şu şekilde anlatmam belki de birçoğunuzun kafasını karıştırıyordur. Ben şu an sezon 5'e varmak üzereyim.
O yüzden birçok şeyim açık. Birçok şeyde daha ilerideyim. Kafanızı da karıştırmasını istemiyorum. Ona bağlı yeni bir hesabım da var. Server 1900'lerde olan hesabımdan daha fazla video çekebilirim. Bunu yorumlarda belirtin. Ben de ona bağlı odaklanayım. Tekrardan hatırlatıyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşürüz.